Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine ünlü bir markanın güzel bir çantasını bugün sizlerle paylaşacağım. Harika bir model, yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapımı da oldukça kolay. Video içerisinde tüm detayları paylaştım. Çantanın eni 37 santim, boyu 40 santim ve derinlikte 9 santim oldu. 380 gram kağıt kullandım. Modeli de sizlere yakından göstermek istiyorum. Çantayı kağıt iple hazırladım. İstediğiniz iplerle hazırlayabilirsiniz. Çok güzel, şık bir çanta. 2 tane parça örüyoruz. Daha sonra birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra 2 tane yan parça örüp daha sonra kulpumuzu ördükten sonra çantamızı tamamlıyoruz. İçini sizlere göstermek istiyorum. Bakın, içi oldukça derin, büyük, kullanışlı bir çanta oldu. Harika bir model. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz turuncu renk bir kağıt ip kullanacağım ve çantayı örmek için tığ numaramızda 3,5 milimlik bir tığ kullanacağız. Parçanın ben bir tanesini hazırladım. Diğer tarafı da birlikte hazırlayacağız. Şimdi bu yaptığım parçanın sizlere ölçüsünü de vermek istiyorum. Eni 35 santim, yükseklik 37 santimde yüksekliği var. Şimdi ipimizi alalım ve başlangıcımızı yapalım. Burada parçayı hazırlarken ilk önce buradaki sık iğne kısmını yapacağım. Ondan sonra üçlü grup trabzan kısmını yapacağız. Şimdi burada ben orijinalinde birebir aynı sayılarla yaptım. Onu da belirtmek istiyorum. Burada ilk önce sık iğne ile başlayacağız. Burada toplamda 58 tane sık iğne var. 58 tane sık iğne için 59 tane zincir çekeceğiz. Şimdi burada ipimi aldım. Ve ilk burada ipimi kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. Şimdi toplamda 59 tane zincirim olacak. 1, 2, 3, 4. Zincirimi çekip geliyorum. 59 tane zincir çektim. Şimdi zincirim düz tarafı bu şekilde. Şimdi arka kısmını çeviriyorum. Zincirimin arka kısmını çevirdim. Hemen yanındaki zincirin bakın arka kısmındaki tek burada duran ilmekler var. Şimdi bu kısma batacağım. Hemen yanındaki zincirin arka kısmındaki ilmeğe battım. Bu ilmeği çıkarttım. Tığımda 2 ilmeğim var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde sık iğne yaptım. Devam ediyorum burada. Hemen yanındaki zincirin arka kısmındaki ilmeğe battım. Ve buraya ikinci sık iğnemi yaptım. Bakın zincirimiz bu şekilde. Arka kısmını çevirdiğimiz yerin bakın arkadaki noktalara batıyorum. Şimdi bir sonraki zincir boşluğuna tekrar sık iğne yaptım. Bu şekilde zincirlere batıp sık iğnemizi yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim ve toplamda sıra sonunda 58 tane burada sık iğnem olmuş oldu. İkinci sıraya geçiyorum. Şimdi kenarda burada zincir çekmeden dönüş yapacağız. İlmek biraz uzattım ve örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ilk önce uzattığım ilmeğin dip noktasındaki boşluğa ilk buraya sık iğne yaptım. Şimdi bir sonraki sık iğnenin içine batıp tekrar ikinci sık iğnemi yaptım. Bu şekilde her bir sık iğne boşluklarına birer defa batıp bu şekilde sık iğne yapacağız. İlerleyelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın son kenarda bir tane sık iğne boşluğum kaldı. Ve 58. son sık iğnemi buraya yapmış oldum. Ve bu şekilde yine 58 tane sık iğnemiz oldu. İkinci sırayı tamamladık. Şimdi üçüncü sıraya geçiyorum.
Tekrar yine kenarda burada ilmek uzattım. Zincir çekmeden dönüyorum. Daha düzgün bir görüntü olması için örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ilk önce buradaki uzattığım ilmeğin dip noktasındaki boşluğa ilk buraya birinci sık iğnemi yapmış oldum. Bir sonraki boşluk yine aynı şekilde bir önceki sıralarda yaptığımız gibi her bir sık iğne boşluğuna birer defa batıp bu şekilde sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde sık iğne yapalım. Sıra sonuna geldiğimiz zaman yine burada son kenardaki son sık iğnenin içine de 58. sık iğnemizi yapalım. Ve tekrar ilmek uzatıp tekrar örgümüzün arkasını çevirip ilk önce uzattığım ilmeğin dip noktasındaki boşluğa ilk sık iğnemizi yaparak ilerleyeceğiz. Her boşluğa sık iğne yapacağız. Bu şekilde ileri geri buradaki sık iğne sıramızı büyüteceğiz ve burada toplamda ben 18 sıra olacak şekilde sık iğnemi tamamladım. Yine orijinalde olduğu gibi 18 sıra yapmışlardı. Ben de birebir aynı şekilde 18 sıra olacak şekilde sık iğnemi yaptım. Buranın sizlere de ölçüsünü de vermek istiyorum. Bakın tam 12 santim sık iğnenin olduğu kısım. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet, burada sıramı tamamladım. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 sıra sık iğne gittim. Şimdi sırada bakın şurada bizim üçlü grup trabzanlar oluşturacağız. Şimdi bu sırayı yapacağız. Burada en son sıramı tamamladım. 18. sırayı bitirdim. Şimdi burada 3 tane kenarda zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ilk önce tığın üzerine ipimi doladım. Hemen bakın zincirin dibindeki ilk boşluğun içine batıp buraya bir tane ikili trabzan yapacağım. Tığımda 3 ilmek var. Önce ikisini bir çıkarttım ve kalan 2 tane ilmeği çıkarttım. Bu şekilde bir ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar yine aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bu şekilde zincirle birlikte 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi yanından itibaren sayıyorum. 1, 2 tane boşluk atlıyorum ve 3. sık iğnenin içine batıp yine aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2 ve tekrar yine aynı noktaya 3. ikili trabzanı yaptım. Şimdi burada tekrar devam ediyorum. Tığın üzerine ipimi doladım. Yan itibaren sayıyorum. 1, 2 tane boşluk atladım ve 3. sık iğnenin içine batıp buraya tekrar yine aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2, yine aynı boşluğa batıyorum ve 3. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. 1, 2 tane boşluk atlıyorum ve 3. sık iğnenin içine buraya tekrar yine aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Bu şekilde devam edeceğiz. Aralarda 2 tane boşluk atlayıp ve 3. boşluğa burada arada zincir çekmeden direkt aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Şimdi burada yaptığım sizlere üçerli grup trabzanların sayısını da vermek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19 tane oldu. Şimdi son 19 tane üçerli grup trabzan yaptıktan sonra son sık iğnenin içine 3 tane trabzan yapmayacağım. Tekle bitireceğim. Şimdi burada 1-2 tane yine boşluk atlıyorum. Son sık iğnenin içine buraya 3 tane trabzan yapmayacağım. Sadece bir tane ikili trabzanla bu şekilde bitirmiş oldum. Buna dikkat edelim. 19 tane üçerli grup trabzan oldu ve son sık iğnenin içine de bir tane ikili trabzanla bitirmiş olduk. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Örgümün arkasını çeviriyorum. Şimdi burada ilk trabzanı bakın ilk buradaki boşluğa batıp
buranın içine 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1 ve 2. Zincirle birlikte 3 tane oldu. Şimdi tekrar tığın üzerine ipimi doladım ve bir sonraki boşluğa batacağım. Hep bu sırada bu yaptığımız trabzanların aralarındaki boşluklara batacağız. Şimdi bir sonraki boşluğun içine buraya yine aynı şekilde 3 tane trabzan, 2 ve 3. Tekrar bir sonraki boşluk, 1 2 ve 3. Tekrar yine bir sonraki boşluğa batacağız. Yine buraya 1 2 ve 3. Bu şekilde ara boşluklara üçer tane trabzan yapalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Şimdi burada tekrar üçlü grup trabzanların sayısını vermek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19 tane. İlk sırada da 19 tane vardı. İkinci sırada da hep 19 tane bizim her sırada üçlü grup trabzanlarımız olacak. Tekrar bakın sıra sonuna geldim. Şimdi son burada bir tane, en son sırayı tamamlarken bir tane ikili trabzanla bitireceğiz. Şimdi bakın ilk buradaki zincirin, bir önceki sıradaki çektiğimiz 3 zincirin tam ara boşluğuna batıp ve buraya bir tane ikili trabzanla bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi burada bir üst sıraya çıkacağım. Tekrar 3 tane zincir çekeceğiz. Örgümün arkasını çevireceğim ve burada ilk üçlü grup trabzanı hemen bakın dibindeki ilk boşluğun bir trabzan yaptığımız yerin hemen yanındaki ara boşluğa batıp buraya 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1 ve 2. Bu şekilde zincirle birlikte 3 tane olmuş oldu. Tekrar yine ara boşluklara buraya tekrar 3 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 ve 3. Tekrar bir sonraki ara boşluk, yine buraya 3 trabzan, 1 2 ve 3. Bu şekilde hep ara boşluklara üçer tane trabzan yapalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Yine burada saydığım zaman yine 19 tane üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi sıranın sonunda tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bakın son yaptığım buradaki üçlü trabzanın bir önceki sırada kenarda çektiğimiz 3 zincir var. Bu zinciri boşluğuna tam araya batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım ve bu şekilde tekrar sıramı tamamlamış oldum. Hep sıramız hep aynı şekilde ilerliyor. Tekrar 3 zincir çekeceğim. 1 2 ve 3. Tekrar örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ilk önce üçlü grup trabzanımı oluşturmak için hemen dibindeki ilk boşluğa batıyorum ve buraya 2 tane trabzan yapacağım. Ve bu şekilde zincirle birlikte 3 tane oldu. Hep ara boşluklara üçer tane trabzan yapacağız. Hep bu şekilde sıramız hep aynı tekrarından oluşmakta. Sizlere burada kaç sıra gittiğimin de bilgisini paylaşacağım. Şöyle saydığım zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Tam 18 sıra olacak şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım ve toplamda 18 sıra olacak şekilde ördüm. Şimdi burada ördükten sonra sıramızı tamamladık. En son burada ben ipimi kopartmadım. Bunu bu şekilde bekletiyorum. Daha sonra iki parçayı birleştirdikten sonra buradan kopartmadığımız ip buradan bu kısımdan sık iğne gideceğiz çevresini. O yüzden bu şekilde bekletiyorum. İsterseniz de kopartabilirsiniz. Ben burada kopartmadan bekleteceğim. Şimdi diğer parçayı ikisini birbirine birleştireceğiz. Birleştirme yaparken de iki parçanın ters tarafından birleştirme yapacağım. O yüzden bakın burada parçanın bir tanesi ilk yaptığımız trabzanlı sırasının düz tarafını parçanın düzü yapacağım.
İlk sıranın da yine sık iğnesinin düz tarafı parçanın düz tarafı olmuş olacak. Bu şekilde ben ayarlamamı yaptım. İstediğiniz tarafı ters veya düz yapabilirsiniz. Çünkü ileri geri ördüğümüz için hiç fark etmiyor. Şimdi diğer parçayı da üzerine aldım. Ben parçanın bir tanesinin başlangıç yeri sol kenarda kaldı. Ve diğer parçayı da üzerine koyduğum zaman bu parçayı da üzerine koyunca ilk sıranın da ters tarafı bize bakacak şekilde üzerine koydum. Yani başlangıç noktası sağ tarafta kalmış oldu. Parçanın ters tarafı dışta kaldı ve düz tarafları da iç kısımda kalmış oldu. Biz çünkü ters tarafından birleştirme yapacağız. Şimdi ben burada ipimi aldım. Geniş uçlu bir iğne kullanıyorum. İğne yardımıyla bu taban kısmının iki parçasını birbirine birleştireceğiz. Ben buradan sol kenardan başlayacağım. İpimi biraz aralarda yürüteceğim. İpin ucuna düğüm attım. Bu şekilde biraz aralardan yürütüp ipimizi gizleyeceğiz. Tam kenar noktasına buraya batacağım. Kenardaki sık iğnenin içine batıp şimdi buradan başlayacağım birleştirme yapmaya. Diğer parçanın yine ilk sık iğnesinin içine battım. Bu şekilde iğnemi çıktım. Şimdi tekrar yine aynı noktaya tekrar yine batacağım sağlam olması için. Şimdi hemen bir sonraki yanındaki sık iğneye geçtim ve onun karşısındaki sık iğnenin içine bu şekilde karşılıklı batıp dikme işlemini yapacağız. Şimdi bir sonraki sık iğneye batıyorum ve onun karşısındaki sık iğnenin içine bat. Burası bizim parçanın ters tarafı olmuş oluyor. Yani bu görünen ipler çantanın iç kısmında kalmış olacak. Bu şekilde karşılıklı olarak iki parçayı birbirine dikeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Karşılıklı ilmeklere batıp dikelim ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi son kenardaki sık iğnenin içine buraya sağlam olması için çift batacağım. 1 ve 2. Şimdi bu ipi tekrar aralardan biraz yürüteceğim. Bu şekilde parçamızı diktik. Parçamızın düz tarafını bize bakacak şekilde bu şekilde koydum. Ters tarafı da içte kalmış olacak. Biz burada en son ben ikinci parçayı yaparken ipimi kopartmamıştım. 18. sırayı yaptım. Bakın ipim benim sol kenar sağ kenarda kaldı. Şimdi buradan sol kenara doğru ben çevresine bu uzun parçamızın iki parçanın kenarına sık iğne gideceğiz. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. Kenarda bir tane burada zincir çektim. Hemen zincirin dibindeki ilk boşluğa buraya bir sık iğne. Şimdi bizim bakın burada 3 tane trabzan var. Her 3 trabzanın tepesine birer tane batacağım. 1 2 ve 3. Bir sonraki hemen yanındaki bir üçlü grup trabzanın tepesine batıp yine birer tane sık iğne yapacağım ve köşeye kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Burası çantanın ağız kısmı olacak. Şimdi aşağıya doğru döneceğiz. Bu kısmın yapılışını paylaşacağım. Şimdi köşede burada dönmek için bakın burada bizim zincirle birlikte 3 tane trabzanımız var. İkisine birer tane battım ve zincirin 3 tane zincir vardı. Üçüncü zincirin içine buraya 3 tane
aynı noktaya sık iğne yapacağım. 1, tekrar yine aynı noktaya 2 ve son yine aynı boşluğa 3 tane sık iğne yapmış oldum. Bu şekilde köşeyi oluşturduk. Buradaki zincir boşluğuna geldim ve buraya 1 ve 2 tane sık iğne yaptım. Sadece köşeye 3 tane sık iğne yaptık ve zincir boşluğuna 2 tane sık iğne. Şimdi tekrar yine buradaki boşluğa buraya 1 ve 2 tane sık iğne yaptım. Tekrar bir sonraki trabzanlı boşluğa geldim. Yine buraya 1 ve 2. Bir sonraki boşluk yine aynı şekilde 2 tane sık iğne. Bir sonraki boşluk yine aynı şekilde 2 tane sık iğne yapacağız. Hep boşluklara ikişer tane sık iğne yapalım ve buradaki bizim sık iğne yaptığımız kısma kadar gelelim. Şimdi her sık iğnenin kenarında bir boşluk var. Sık iğnelerin kenarındaki boşluklara birer defa batacağım. Hemen ilk boşluğun içine buraya birincisini yaptım. Tekrar devam ediyorum. Bir yanındakine birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Tekrar orta kısma kadar gelelim. Birleştirdiğim tam orta noktaya geldim. Buraya kadar birer tane sık iğne yaptım. Şimdi tam birleştirdiğim yerin sağ tarafındaki boşluğa buraya bir tane sık iğne. Şimdi örerken de kısa ipimi içeride bırakacağım. Şimdi sol kenardaki boşluğa da buraya tekrar sık iğne. Orta noktayı bu şekilde yapmış oldum. Şimdi devamında tekrar yine sık iğne kısmına geldiğimiz için birer tane tekrar buraya boşluklara sık iğne yapacağız. Devam edelim. Birer tane sık iğne yapalım. Daha sonra tekrar buradaki trabzan kısmına kadar gelelim. Tekrar trabzanlı kısma kadar geldim. Şimdi burada yine boşluğa 2 tane sık iğne yapacağız. 1 ve 2. Bir sonraki boşluğa batıyorum ve buraya tekrar 2 tane sık iğne ve bir sonraki boşluk tekrar bu noktaya 2 tane sık iğne şekilde ilerleyeceğiz. 1 ve 2. Bu şekilde ikişer tane sık iğne yapalım ve tekrar köşeye kadar gelelim. Köşeye geldim. Buradaki boşluğa 2 tane sık iğne, 1 ve 2. Şimdi köşedeki boşluğa diğer köşede yaptığımız gibi 3 tane aynı noktaya sık iğne yapacağız. 2 ve 3. Şimdi çantanın alt kısmına doğru tekrar sık iğne yapmaya devam edeceğim. Hemen ilk bakın üçlü grup trabzanın tepelerindeki birer tane trabzanın tepesine tekrar buraya sık iğne yapacağım. Bu şekilde trabzanların tepelerine birer tane sık iğne yapalım. Aynı diğer tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapacağız. Devam edeceğiz birer tane sık iğne. En son köşeye geldiğimiz zaman buraya 3 tane aynı noktaya sık iğne yapacağız ve hemen dibindeki ilk boşluğa 2 tane sık iğne. Her boşluğun içine buradaki boşluklara, büyük geniş boşluklara ikişer tane sık iğne ve sık iğne kısmına geldiğimiz zaman burada birer tane sık iğne şekilde ilerleyeceğiz. Tekrar başlangıç noktamıza kadar gelelim. Başladığım noktaya kadar geldim. Bakın ilk burada biz köşede bir tane sık iğne ile başlamıştım. Şimdi son boşluğa geldim. Buraya tekrar yine 2 tane sık iğne. Şimdi bir tane ile başladığım için köşede 3 tane sık iğne olması gerekiyor. Buraya köşedeki boşluğa 1 ve 2 tane tekrar sık iğne yapmış oldum. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yaptım. Şimdi bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi yeni sıraya geçiyorum. Yeni sıra için bir tane zincir çektim ve zincirin dibindeki boşluğa
bir tane tekrar sık iğne yapmış oldum. Şimdi hemen yanındaki sık iğneden itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Artık bundan sonrası kolay. Bakın bu şekilde sık iğnelerin üzerine birer tane tekrar sık iğne yapalım. Ve buradaki bizim köşede 3 tane sık iğne yapmıştık. Tam orta noktadaki sık iğneye kadar gelelim. Köşeye geldim. Tam ikincisine ortadaki tam köşedeki sık iğne oluyor. Buraya tekrar yine aynı noktaya tekrar köşe oluşturacağım ve buraya 3 tane sık iğne yapacağım. Tekrar yine aynı noktaya 2 ve 3 tane sık iğnenin ortadaki sık iğnenin içine tekrar 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar yanından itibaren birer tane tekrar sık iğne yapacağım. Bu şekilde devam edelim. Hep sık iğnelerin içine birer tane sık iğne yapıp tekrar parçanın diğer tarafına doğru geleceğiz. Yine tam buradaki köşedeki boşluğa kadar gelelim. Köşeye geldim. Köşede bizim burada 3 tane sık iğnemiz var. Birincisine bir tane batıyorum. Ve ikinci yani ortadaki sık iğnenin içine de 3 tane aynı noktaya sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi yanındaki 3. sık iğneye bir tane ve tekrar yanından itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Devam ediyorum tekrar birer tane ve tekrar köşeye geldiğimiz zaman yine ortadaki sık iğnenin içine 3 tane sık iğne ve diğerlerine birer tane sık iğne şekilde ilerleyeceğiz ve çantanın diğer tarafına doğru ilerleyelim ve buradaki bizim başlangıç noktasına kadar geleceğiz. Tam başladığımız nokta burası. Buradaki köşeyi de sıranın sonunda sizlere paylaşacağım. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın burada bizim 3 tane sık iğnemiz var. İlk birincisini sık iğne ile başladığımız için sıra sonunda 2 tane burada sık iğnemiz kaldı. Şimdi birincisine bir tane batıyorum ve ortadaki yani ikinci sık iğnenin içine de buraya 3 tane aynı noktaya tekrar sık iğne yaptım. Şimdi bizim ilk yaptığım sık iğne de bakın burası. Hemen dibindeki boşluk benim ilmek kaydırma boşluğum. Buraya batmıyorum. Direkt sıranın başındaki ilk yaptığım sık iğnenin içine battım. İlmek aldım. İlmeği çıkartıp diğer ilmeğin içinden çıkartıp ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde ikinci sıramı tamamlamış oldum. Şimdi üçüncü sıra için bir zincir çekiyorum ve burayı bu şekilde bırakacağım. Çünkü biz burada 2 sıra olarak ördüm. Üçüncü sırayı da öreceğiz ama biz burada çantanın yanlarına 2 tane yan körük kısmı öreceğiz. Onları ördükten sonra üçüncü sırayı da hem öreceğiz hem de yan parçamızı birleştireceğiz. Birleştirme yaparken de 3. sırayı örmüş olacağız. Şimdi bu şekilde burada bırakıyorum. Biraz ip bıraktım. Bunu bu şekilde ipimi kopartmadan bırakacağım. Şimdi sırada yan parçaları öreceğiz. Dediğim gibi 3. sırayı da yan parçaları ördükten sonra onları hem birleştireceğiz hem de 3. sıramızı tamamlamış olacağız. Şimdi bu şekilde bırakıyorum ve yan parçanın örülüşünü sizlerle paylaşacağım. Ben yan parçanın bir tanesini hazırladım. Diğer tarafı da birlikte hazırlayacağız. Sizlere yan parça ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Burada 14 tane sık iğne ile başladım ve 52 sıra olarak ördüm. Burada aynı zamanda sizlere ölçüsünü de vermek istiyorum. Parçamın derinlik eni 8 santim ve boyu 34 santimde boyu var. Burada daha çok ölçüden ziyade buradaki 52 sıra yaptığımız bizim sıra sayısı baz almamız gerekiyor. Şunu da şöyle göstermek istiyorum. 52 sıra olarak nasıl ayarladığımı da sizlere paylaşacağım. Şimdi biz burada iki parçayı birbirine birleştirmiştik tam orta noktasından. Burada birleştirdim.
tam orta noktaya işaretleyici taktım. Bakın tam orta noktaya yan yana işaretleyici taktım. Şimdi bizim kenarda köşede biz 3 tane sık iğne yapmıştık, arttırma noktamız. Ortadaki sık iğne ile birlikte saydığım zaman bu tarafta tam ortaya kadar geldiğim zaman 58 tane burada sık iğne var ve diğer tarafta da yine aynı şekilde bakın yeşil işaretleyiciden itibaren ve diğer çantanın köşesindeki ortadaki sık iğneye kadar birlikte burada dahil 58 tane de bu tarafta sık iğnemiz var. Şimdi orta noktamız bizim sarı ve yeşil işaretleyici. Şunu da şöyle hesapladık. 52 sırayı. Şimdi biz bakın burası bizim tabana gelecek. Tam birleştirdiğim nokta tam orta yeri tam buraya denk gelecek. Yani 7 tane sağda 7 tane de sol tarafa gelecek taban kısmı. Ardından bakın şöyle buraya ben işaretleyici taktım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. boşluğa işaretleyici taktım. Burası 7 tane. Yeşil işaretleyiciden itibaren saydığım zaman da 2, 4, 6, 7. sık iğneye de tekrar işaretleyici taktım. Burası bizim tam taban kısmını oluşturacak. Ondan sonra bakın şöyle birleştirme yaptığımız zaman da bir tarafı çantanın ön tarafı olacak. Tekrar bakın burası taban kısmı ve şu şekilde de diğer tarafı birleştirdiğimiz zaman da çantanın arka kısmını oluşturacak. Burada saydığım zaman ise tam burada 52 tane köşeye kadar sık iğnemiz var. Taban kısmına 14 tanesini ayırdık. 7 tanesi sağda, 7 tanesi sol tarafta olmak üzere 14 tane burada. Burası tam orta noktadan itibaren 7 tane 7. sık iğne işaretleyici taktıktan sonraki kalan sık iğneleri köşeye kadar saydığım zaman da burası tam 52 tane sık iğnemiz oluyor. O yüzden buradaki boyu da 52 sıra olarak örmüş oldum. Şimdi bu parçanın sizlere yapılışını paylaşacağım. İpimi burada aldım. Şimdi 14 tane sık iğne için 15 tane zincir çekeceğim. İlk burada birincisini kilit yaptım. Onu zincirden saymıyorum ve toplamda 15 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4 zincirimi çekip geliyorum. 15 tane zincir çektim. Şimdi burada zincirim bakın bu şekilde düz tarafı. Şimdi zincirin arka kısmını çevireceğim. Arka tarafını çevirdim. Şimdi burada arka kısımda bakın tek duran ilmekler var. Şimdi bu ilmeklere batacağım. Zincirim bu şekilde arka kısmını çevirdim. Hemen yanındaki yani 14. zincirin içine batıp ve ilk sık iğnemi yaptım. Bir sonraki tekrar zincir boşluğuna batıp ikinci sık iğnemi yaptım. Her bir zincir boşluğuna birer defa batıp bu şekilde sık iğne yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapalım. Sıramın sonuna geldim ve toplamda burada 14 tane sık iğnem olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. İlmeğimi biraz uzattım ve burada örgünün arkasını çevirdim. Şimdi ilk önce uzattığım ilmeğin dip noktasındaki ilk boşluğa batıp ilk sık iğnemi bu noktaya yaptım. Şimdi bir sonraki sık iğnenin içine batıp ikinci sık iğnemi yaptım. Bu şekilde her bir sık iğne boşluklarına birer defa batıp ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son boşluğun içine de 14. sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Tekrar ilmeğimi biraz uzattım. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ilk önce uzattığım ilmeğin dip noktasındaki boşluğa ilk sık iğne bu noktaya yaptım. Bu sırada yine aynı şekilde her bir sık iğne boşluklarına birer defa batıp bu şekilde tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıranın sonuna geldim. Son boşluğun içine de batıp 14. tekrar sık iğnemi yaptım. Şimdi bir sıra için tekrar ilmeği uzatıp örgünün arkasını çevirdim.
İlk boşluğun içine tekrar ilk sık iğnemi yaptım. Bu şekilde ileri geri burada her sık iğnenin içine batıp sık iğnelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Parçamızı büyütelim. Diğer yan parçayı da bitirdim. Şimdi bu bitirdiğimiz yan parçamızı çantamıza monte edeceğiz. Biz burada parçayı örerken en son 2 sıra sık iğne gitmiştik. 3. sıra için burada bir zincir çekip ipimizi kopartmadan bu şekilde bekletmiştim. Bunu burada hem yan parçayı birleştirmesini yapacağız hem de bu 2 sıra olan sık iğne sırasını 3'e tamamlamış olacağız. Şimdi burada ben ipimi kopartmamıştım. 3. sırayı yapacağım. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Hemen zincirin dip noktasındaki boşluğa ilk sık iğnemi yaptım. 3. sıra için başlangıcımızı yapmış olduk. Şimdi hemen yanındaki boşluğa geçtim. Tekrar sık iğne. Bu şekilde tekrar çantanın ağız kısmı için birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz ve daha sonra ağız kısmına sık iğne gittikten sonra parçanın sol kenar kısmını birleştirmesini yapmak için buradaki sol kenar yani arttırma noktamıza kadar gelelim. Buraya kadar sık iğnemizi yapalım, ardından bu parçayı bu sol kenar kısmına birleştirmesini yapacağız. Şimdi köşeye geldim, artırma noktama geldim. Şimdi burada 3 tane sık iğne var. Tam ortadaki sık iğnenin içine geldim. Şimdi burada yan parçamızı birleştirmesini yapacağız. İlk önce burada ben yan parçayı birleştireceğimiz noktaya işaretleyicilerle tutturacağım. Şöyle parçamı ben tam olarak açtım ve burada yan parçayı aldım ve başlangıç noktam bakın benim sol kenarda kaldı. Bu şekilde düz tarafını burasını yapacağım parçanın. Şimdi biz tam orta noktadan itibaren saydığım zaman sarı işaretleyiciden itibaren 2, 4, 5, 6 ve 7. Sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Yine aynı şekilde burada da 7 tane sık iğne ayırdım. Şimdi bu köşelere mor işaretleyicilerle burayı sabitleyeceğim. Tam köşeye geldim ve işaretleyicilerle tutturdum. Tekrar yine aynı şekilde diğer köşeye de yine işaretleyiciyle tutturdum. Burası bizim 14 tane sık iğnemiz var. Şimdi şu şekilde burası bizim taban kısmını oluşturacak ve şu şekilde bakın birleştirme yapacağımız noktaya kadar burada ara ara işaretleyicilerle tutturabilirsiniz. Burayı da işaretleyicilerle tutturacağım. Şimdi buradan bakın burası işaretleyici tutturduk. Aynı şekilde diğer tarafı da tam orta yerine de işaretleyici takacağım. Ve diğer tarafın tam arttırma orta noktasına da işaretleyicilerle tam köşeye tutturmuş oldum. Şimdi biz buranın ayarlamasını yaptım. Şimdi sol kenardan başlayacağım. Parçamızı tam birleştireceğimiz büyük parçanın tam yan parçayı altına koydum. Biz köşeye kadar gelmiştik. Şimdi tam köşenin orta noktasında burada hem artırmamı yapacağım, aynı zamanda yan parçayla birleştireceğim. Tam orta noktaya battım ve yan parçanın da tam köşesindeki sık iğnenin içine buraya battım. Bir ve tekrar yine aynı noktaya 2 tane daha sık iğne yapacağım. Arttırmamı yine aynı şekilde burada yapacağım. 2 ve tekrar yine aynı noktaya ve 3. Şimdi bu şekilde arttırmamı yaptım. Şimdi parçanın aşağıya doğru birleştirmesini yapacağım. Hemen yanındaki sık iğneye geldim ve yan parça da
hemen bir sonraki battığım yerin hemen yanındaki boşluğa geçtim. Aynı noktaya batmıyorum. Sadece arttırma yapacağım için sadece aynı noktaya 3 defa battık. Bundan sonra hep birer defa karşılıklı ilmeklere batacağım. Aynı noktaya batmayacağız. Hemen yanındaki sık iğneye geldim. Ve yan parçada battığım yerin hemen yanındaki boşluğa geçtim. Ve örerken de bakın kısa ipimi tığın üzerine alıp içeride kalacak. Tekrar sık iğne. Bir sonraki boşluk ve onun karşısındaki battığım yere batmıyorum. Hemen bir sonraki boşluğa geçtim. Tekrar sık iğne. Bu şekilde karşılıklı boşluklara sık iğne yaparak birleştirmemizi yapacağız. Bu şekilde birleştirmeye devam edelim. Bakın tam tabanın köşeye kadar birleştirmemizi yapalım. Tabanın köşeye kadar geldim. Şimdi burada işaretleyiciyi çıkartacağım. Tam köşeye, tabanın köşesine battım. Ve tekrar sık iğne yaptım. Şimdi hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. Aynı noktaya batmıyorum. Sırası gelen yine aynı şekilde birleştirmemize devam ediyoruz. Yanındaki boşluğa geçtim. Ve yan parçanın da bakın köşeye batmıştım en son. Hemen onun yanındaki boşluğa geçiyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin içine batacağım. Tekrar sık iğne, bir sonraki boşluk ve yan parçada hemen bir sonraki sık iğnenin içine batacağım. Bir sonraki sık iğneye geldim ve onun karşısındaki tabanın yanındaki boşluğa tekrar buraya sık iğne yapacağım. Bu şekilde devam edelim. Sırası gelen boşluklara sık iğne yapalım. Köşeye kadar gelelim. Köşeye geldim. İşaretleyiciyi çıkartacağım. Şimdi yine aynı şekilde köşedeki yan parçanın boşluğuna batıp buraya tekrar sık iğne yaptım. Şimdi hemen bir sonraki sık iğneye geçiyorum. Tekrar yine yukarı doğru parçamızı birleştirmeye devam edeceğiz. Çantanın alt kısmına kadar geleceğiz. Şimdi tekrar sırası gelen boşluklara batmaya devam edeceğim. Bir sonraki sık iğne ve yan parçada battığım yerin hemen yanındaki boşluğa geçtim. Tekrar buraya sık iğne. Birer defa karşılıklı boşluklara batıp sık iğnemizi yapalım ve çantanın alt kısmına kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Bakın tabandan sonra yukarı doğru çıktık ve tam köşede arttırma noktama geldim. İşaretleyiciyi çıkartacağım. Aynı diğer köşede başlangıç noktasına yaptığımız gibi buradaki tam orta noktaya 3 tane yine aynı şekilde arttırmamı yapacağım. 2 ve 3. Şimdi devamında bakın parçanın bir tanesini bu şekilde birleştirdik. Şimdi devamında çantanın alt kısmına doğru sol tarafa doğru tekrar sık iğne yapacağım. Şimdi tekrar bu kısma köşeye geldiğimiz zaman da diğer yan parçayı da buraya birleştireceğiz. Şimdi devam ediyorum. Sonra yanından itibaren tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Tekrar buradan devam edelim ve orta noktaya kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Şimdi artırma noktama geldim. Şimdi diğer parçayı birleştirmesini yapacağız. Diğer parçayı aldım. Yine düz tarafı
parçanın şu şekilde koyacağım. Tam birleştirme yaptığımız yerin tam ortasına denk getireceğiz burayı. Şimdi şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. sık iğne ve birleştirme yaptığım yerin tam orta noktayı buldum ve 7. sık iğnenin içine bakın, bu ikisini bu şekilde birleştirmesini yapacağım. İşaretleyici takacağım buraya. Yine aynı şekilde diğer tarafta da saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. sık iğnenin içine ve buradaki köşeye, tabanın köşesine işaretleyici taktım. Tekrar tabanın köşesine 3, 6 ve 7. Yani toplamda burada 2 işaretleyicilerle birlikte 14 tane burada sık iğnemiz var. Tabanı bu şekilde ayarladım. Şimdi daha sonra buraya tekrar orta yere işaretleyici de takabilirsiniz. Aynı şekilde parçanın diğer tarafına da yine aynı şekilde şuraya da bir tane işaretleyici takacağım. Bu şekilde ayarlamamı yaptım. Şimdi köşeye geldim. Köşede burada diğer tarafta yaptığımızın aynısını yapacağız. Yine burada tam orta noktadan arttırmamı yapacağım. Orta noktaya battım ve yan parçayı aldım ve buraya toplamda yine aynı noktaya 3 tane sık iğne yapacağım. 1, 2 ve 3. Şimdi aynı şekilde arttırmamı yaptım. Şimdi aşağı doğru birleştirmeme devam edeceğim. Hemen yanındaki boşluğa geçtim ve yan parçada battığım noktaya batmıyorum. Hemen yanındaki boşluğa geçtim. Tekrar buraya sık iğne. Aynı diğer tarafta yaptığımızın birebir aynısını, bu parçayı da birleştireceğiz. Köşeye geleceğiz. Köşede de yine aynı şekilde dönmek için sırası gelen boşluklara karşılıklı batıp devam edeceğiz birleştirme yapmaya taban kısmını. Daha sonra tekrar çantanın yukarısına doğru birleştirmemize devam edip ve köşeye kadar birleştirmemizi tamamlayalım. Bu parçayı da birleştirelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Birleştirmeyi tamamlamak üzereyim. Son köşeyi de bakın, başlangıç noktamız burası. Tam ortadaki köşedeki boşluğa ve yan parçanın da tam köşe noktasına, buraya aynı yere 3 tane sık iğne yapacağım. 1, 2 ve son bir tane daha yapacağız ve 3. sık iğnemi yaptım. Şimdi yanına bir tane sık iğne ve şimdi birleştirmesini yapacağım. Burada ipimi kopartıp birleştireceğiz. Bizim ilk yaptığımız sık iğnenin içine bu şekilde battım ve ipi çantanın iç kısmına aldım ve son yaptığım sık iğnenin de arka tek kanadına battım ve tekrar bu kısa ipi iç kısma aldım. Bakın bu şekilde birleştirmemi tamamlamış oldum. Şimdi bu kısa ipimi çantanın iç kısmında yürütüp gizleyeceğim. Bu şekilde çantamızın yan parçalarının ikisini birleştirmesini tamamladık. Sırada şimdi çantamızın kulpunu yapacağız. Kulpun ben bir tanesini hazırladım. Diğer tekini de birlikte hazırlayacağız. Burada yaptığım kulpun sizlere ölçüsünü vermek istiyorum. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Daha kısa veya daha uzun yapabilirsiniz. Burada eni 4 santim ve uzunluk 55 santimde uzunluğu var. Alttan ilk önce biraz ip bırakacağım. Çantaya dikmek için kullanacağız. İpimizi alalım ve başlangıcımızı yapalım. Alttan biraz ip bırakıyorum. Ve ilk burada birincisini kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. Ben burada 7 tane sık iğne ile başladım. Dediğim gibi istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz.
7 tane sık iğne için 8 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Zincirin arkasını çeviriyorum. Hemen 7. zincirin içine battım ve ilk sık iğnemi yaptım. Zincir boşluklarına bu şekilde batacağım. 2 3 4 sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim ve burada toplamda 7 tane sık iğne oldu. Tekrar ilmeğimi uzattım. Yine aynı yan parçada yaptığımızın aynı işlemi uygulayacağız. İlmek uzattım. Örgümün arkasını çevirdim. İlk önce ilk boşluğa batıyorum. 1 2 3 sıra sonuna kadar tekrar sık iğne yapalım. Sıra sonuna tekrar 7 tane sık iğne oldu. İlmek uzattım. Örgümün arkasını çevirdim. İlk önce ilmeğin dip noktasındaki boşluğa batıp bu şekilde tekrar sık iğne yapacağız. İleri geri burada sık iğnelerimizi büyüteceğiz. Burada ben toplamda sıra sayısı da vermek istiyorum sizlere. 85 sıra olacak şekilde kulpumu ben ördüm. 85 sıra toplamda 55 santim oldu. Bu şekilde 55 santim olacak şekilde ördüm. Şimdi ben bu parçayı da sık iğne ileri geri büyüteceğim. Buradaki yerin sizlere yapılışını paylaşacağım. Burada daha çok santim olarak baz alırsanız daha iyi. Elden ele farklılık göstereceği için 55 santim olacak şekilde kulpumuzu büyütelim. Tekrar devam edeceğiz. Kulpumu ben büyüttüm. 55 santim olacak şekilde ördükten sonra burada bir tane zincir çekiyorum. Yine çantaya dikmek için alttan biraz ip bırakıp bu noktadan ipimi koparttım. Bu şekilde bu kısmı tamamladım. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Şimdi buradaki kısmı dikmek için aynı ben burada eşit olması için ben saydım. Şimdi burayı sizlerle birlikte paylaşacağım. Şimdi burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 29. 29. sık iğnenin kenar noktasına işaretleyici taktım. Şimdi diğer tarafa da aynı şekilde alttan sayacağım. Yine 29. sık iğnenin kenar noktasına işaretleyici takacağım. Şimdi ben burada iki tarafa işaretleyici taktım. Şimdi onun tam karşısındaki bakın sıranın aynı sıranın kenarındaki bakın şöyle katlıyorum. Ve 29. sık iğnenin buraya tam işaretleyicimi taktım. Bakın bu şekilde tekrar bakın 29. işaretleyici taktığım yerin sıranın takip ediyorum ve tekrar sık iğnenin kenar noktasına bu şekilde işaretleyici taktım. Şimdi bu kısmın dikişini yapacağım. Burada ben sık iğnenin düz tarafı ilk başladığım sık iğnenin düz tarafını kulpun düz tarafı yapacağım. İstediğiniz tarafı yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Şimdi bu kısmı içten bu işaretleyici taktığım noktadan başlayıp diğerine kadar burayı dikeceğim. Buradan dikmek için bakın geniş uçlu iğne kullanıyorum. Biraz ip koparttım. İğneye taktım. Şimdi burada içten biraz ipimi yürüteceğim. Şimdi işaretleyicinin olduğu yerden karşılıklı batacağım. Burada işaretleyicimi çıkartıyorum. İlk battığım yere tekrar bir kere daha batacağım. Sağlam olması için. Daha sonra hemen yanındaki ilmeğe geçiyorum. Karşılıklı ilmeklere batıp dikme işlemini yapacağım. Hemen yanındaki sık iğneye geçtim.
ve onun karşısındaki sık iğnenin içine battım. Bu şekilde karşılıklı boşluklara batıp dikme işlemini yapacağım. Bu şekilde devam edelim. Buradaki işaretleyici noktasına kadar gelelim. Diğer işaretleyicinin olduğu yere geldim. En son buraya da çift battım. Şimdi işaretleyicimi çıkartacağım ve bu ipi kulpun iç kısmından biraz yürüteceğim. Bu şekilde kulpumuzu dikmiş olduk. Şimdi bu yaptığımız kulpları çantamıza monte edeceğiz. Şimdi sırada kulpumuzu dikeceğiz. Ben kulpun diktim. Sadece bir tarafı kaldı. Burayı da birlikte dikeceğiz. Bunu da nasıl ayarladığımı paylaşacağım. Şimdi burada ölçtüğüm zaman kenarlardan bakın 9 santim olacak şekilde pay bıraktım. 9 santim sağdan ve 9 santim de soldan boşluk bıraktım. Tam orta boşluğumuz ise 11 santim de burası var. Şimdi ayarlamamızı bu şekilde yaptık. 9 santim olacak şekilde ben buraya işaretleyici taktım ve burada 7 tane sık iğne yeri ayırdım. Çünkü burada 7 tane sık iğnemiz olduğu için buraya 7 tane sık iğne olarak ayarladım. Şimdi ben bunu kulpun ucundaki ipe iğnemi taktım. Şimdi burada dikme işlemini yapacağım. Dikerken kulpun iç kısmından dikeceğim. Bakın şöyle. Tam buradan ters tarafından dikmiş olacağız. Kameramı biraz yaklaştırıyorum. Şimdi kırmızı işaretleyicinin olduğu yerden buradan başlangıcımı yaptım ve kulpun da ilk sık iğnesinin içine battım. Şimdi işaretleyicimi çıkartabilirim. Tekrar yine aynı noktaya bir kere daha batacağım. Şimdi bir sonra hemen yanındaki sık iğne boşluğuna geçiyorum. Ve onun karşısındaki kulpun ikinci sık iğnenin içine battım. Her battığım yere 2 defa batacağım. Şimdi bir sonraki tekrar 3. sık iğne ve onun karşısındaki yine 3. sık iğnenin içine battım. Her battığım noktaya 2'şer defa batıp bu şekilde dikeceğim. Hemen bir sonraki sık iğneye geçiyorum. Ve onun karşısındaki boşluğa yine 2'şer defa batıp buradaki noktaya kadar gelelim. En son 7. sık iğneye de çift battım. Şimdi bu ipimi biraz aralardan yürüteceğim. Bakın bu şekilde kulpumuzu dikmiş olduk. Çantamızı tamamladık. Çantamızın son bitmiş halinin ölçülerini paylaşacağım ve ne kadar kağıt kullandığımın bilgisini vereceğim. Çantamızın eni 37 santim, yükseklik 40 santimde yüksekliği var ve çantamızın derinlikte 9 santimde derinlik oldu. Toplamda ben bu çanta için 380 gram kağıt kullandım. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok mutlu olurum. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.